O, çocukken hayalini kurduğu tüm zenginliğe ulaşmış ama sonunda yalnız bir otel odasında geriye yalnızca birkaç bin dolar bırakarak ölmüştü. Adı Barbara Hutton'dı. Dünyanın en zengin mirasçılarından biri, fakat aynı zamanda servetin lanetine mahkum bir kadındı. 7 evlilik, bitmek bilmeyen skandallar, lüksün içinde tükenmiş bir ömür. Bir zamanlar dünyanın en zavallı zengin kızı diye anılan Barbara Hutton, kendi trajedisinin sembolü haline geldi. Peki nasıl oldu da tutumluluk ve çalışkanlık üzerine kurulmuş bir hanedanlık, hayatı savurgunluk ve kederle tükenen bir varis yetiştirdi? Bu sorunun cevabı onun büyük babasında gizliydi. Frank Winfield Woolworth'ta. Frank, 19. yüzyılın ortasında New York'un Rodman kasabasında doğmuştu. Burası sessiz, sert toprakların diyarıydı. Hayat, güneşin doğuşu ve batışıyla ölçülürdü. Kazanç terle, sabırla, toprağa eğilmekle elde edilirdi. Ebeveynleri John Hubble ve Fanny McBriar Woolworth mütevazı çiftçilerdi. Evlerinde bolluk değil, metanet vardı. Bir kötü hasat, aç bir kış demekti. Bu yüzden her şey dikkatle, ciddiyetle yapılırdı. John toprağın adamıydı. Somut düşünen, işini sessizce yapan, duygularını belli etmeyen bir adam. Oğlunun hayalleri ona anlamsız gelirdi. Frank'in sabanla arası hiç iyi değildi. Onun elleri tarla için değil, ticaret için yaratılmış gibiydi. Ama annesi Fanny, oğlunun içinde bir şeyin kıpırdadığını fark etti. Doymak bilmeyen bir merak, hesap eden bir zihin, sınırları aşmak isteyen bir enerji. Frank, diğer çocuklar gibi asker olmayı ya da macera peşinde koşmayı düşlemiyordu. O, tüccar olmak istiyordu. Henüz çocukken bile bu hayal bir oyun değil, neredeyse kader gibiydi. Küçük kardeşi Charles ile saatlerce dükkancılık oynardı. Ama bu oyun bile baştan ciddiyetle yürütülürdü. Frank, küçük taşları, renkli yaprakları, eski düğmeleri ve kırık porselenleri toplayıp düzenlerdi. Onları dikkatle sınıflandırır, sanki gerçekten satışa koyarmış gibi vitrinler oluştururdu. Kardeşi müşteriydi ama kuralları Frank koyardı. O daha çocukken ticaretin büyüsünü sezmişti. Bir nesneyi özel kılan şey onun ne olduğu değil, nasıl sunulduğuydu. İnsanların arzularını, ilgilerini, meraklarını yönlendiren o görünmez dili öğreniyordu. Bir çocuk oyununda başlayan bu sezgi, gelecekte perakende dünyasının kaderini değiştirecekti. Frank Woolworth'un hikayesi, 19. yüzyıl Amerika'sının çamurlu tarlalarından doğan bir vizyonun hikayesidir. Köy yollarında başlayan bir çocukluk merakı, bir gün dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin vitrinlerinde parlayan ışıltılı mağazalara dönüşecekti. Ve kimse o günlerde bilemezdi. Bu mütevazı çiftlik çocuğu alışverişin dilini sonsuza dek değiştirecek ama torunu Barbara Hutton aynı mirasın ağırlığı altında yavaş yavaş kaybolacaktı. Frank Woolworth'un eğitimi kısa sürdü. 16 yaşına geldiğinde okulu bırakmak zorundaydı. Çiftlikte çalışacak ellere ihtiyaç vardı. Daha yüksek öğrenim ise ulaşılamaz bir lükstü. Ama dükkan kurma hayali çocukluğundan beri içinden çıkmamıştı. Toprağa sürmek değil, insanlarla alışveriş etmek istiyordu. Bu arzusu yoksul bir çiftlik hayatının içine sığmıyordu. Oğlunun sessiz sıkıntısını hisseden annesi Fanny, hayatının en cesur kararlarından birini aldı. Bir kredi çekti, küçük bir meblağ ama büyük bir umuttu. Frank'in Watertown Ticaret Koleji'nde 2 dönem eğitim görmesi için yeterliydi. Bu para sadece eğitim değil, bir izin anlamına geliyordu. Babasının anlayamayacağı bir hayali kovalamak için annesinin kutsamasıydı. Frank, çiftliği geride bırakıp Watertown'a gittiğinde kendini bambaşka bir dünyanın içinde buldu. Orası kalabalık, gürültülü ve canlıydı. Çiftlikteki sessizlik yerini pazar yerlerinin uğultusuna bırakmıştı. Defterler, hesaplar, etiketler ve fiyatlar. Frank için bunlar yeni dünyanın diliydi. Ekmek biçmek yerine alıp satmanın ritmine katılmıştı. Okulu bitirdikten sonra hayalini kurduğu o tüccar prens rolüne ulaşamadı. Bir kuru mal dükkanında çırak olarak işe başladı. Oxbury ve Moore. Haftalık maaşı sadece 10 dolardı. Tam pansiyon ve yatak masraflarını karşılamaya yetecek kadar. Günler tozlu depolarda ağır sandıkları taşımak, kumaş rulolarını yerleştirmek ve zemin süpürmekle geçiyordu. Müşteriler yukarı katta gezerken o, loş bir odada görünmez bir işçi gibiydi.
Hayalini kurduğu ticaret dünyası bu değildi. Fiziksel yorgunluğun ve sessiz aşağılamanın dünyasıydı. Bir süre sonra nihayet satış katına çıktı. Ama orada da tutunamadı. Frank çocukken oyun oynarken ustalaştığı düzen duygusuna rağmen gerçek müşterilerin önünde kekeliyor, utangaçlaşıyordu. 19. yüzyıl perakendesi yalnızca malları değil, insanları da satma sanatına dayanıyordu. Satıcı olmak, büyücü olmaktı. Pazarlıkla, gülümsemeyle, küçük yalanlarla satış yapabilmekti. Frank'in bu yönü yoktu. Fazla dürüst, fazla içe dönüktü. Kandırmayı, ısrar etmeyi beceremiyordu. Sonunda patronu William Moore maaşını haftalık $10'dan $8,5 düşürdü. Ona iyi bir satıcı olamayacağı açıkça söylendi. Bir başkası olsa pes eder, çiftliğe geri dönerdi. Ama Frank pes etmedi. Aşağılanmayı yutkunarak içine attı ve gözlemlemeye başladı. Depoda çalışırken müşterileri sessizce izliyordu. Kim neye bakıyor, neyi eline alıyor, neden geri bırakıyor? Ve sonra o masaları fark etti. İş lotları denilen satılmamış mallarla dolu köşeleri. Bebek önlükleri, iğneler, dikiş setleri, ucuz mendiller. Hepsi kullanılabilir ama kimsenin ilgisini çekmeyen eşyalar. Sorun mallarda değildi, sistemdeydi. Fiyatlar karmaşıktı, alıcıların kafası karışıktı. Kimse küçük bir mendile birkaç sent vermek istemiyor, yanında duran ipekle kıyaslayınca değersiz görüyordu. Frank'in zihninde bir kıvılcım çaktı. O çocukluk, oyunlarındaki düzen ve ticaret tutkusu yeniden canlandı. Ya tüm bu eşyalar tek bir masada toplansaydı ve her biri yalnızca 5 sent olsaydı? Pazarlık yok, düşünme yok. Sadece dürtüyle ucuz ve iyi olduğu için alınacak mallar. Patronuna fikrini sundu, Moore şüpheliydi. 5 sente mal satmak delilikti. Ama bu ürünler zaten raflarda çürüyordu. Kaybedecek bir şey yoktu. Belki de acıyarak denemeye değer dedi. Frank'e bir parça kırmızı kumaş verdi, masayı onunla örtmesini söyledi. Frank sanki hayatının sınavıymış gibi çalıştı. Depodaki unutulmuş malları temizledi, cilaladı, özenle dizdi. El yazısıyla bir tabela astı. Her şey 5 sent. Ertesi sabah masanın önünde birkaç müşteri durdu. Bir iğne aldı, 5 sent. Bir mendil denedi, 5 sent. Sonra bir başkası geldi, ardından bir diğeri. Kısa sürede insanlar masanın etrafını sardı. Satılmayan mallar hızla tükendi. Günün sonunda masa tamamen boştu. O gün Frank Woolworth sadece depoyu boşaltmadı. Bir fikrin doğuşuna tanıklık etti. Küçük karla yüksek hacimli satış, kitlesel tüketimin temel yasasıydı. Pahalı bir eşyayı kimseye satamayan o sessiz genç adam, herkese her şeyi satmanın yolunu bulmuştu. 5 sentlik masa, perakendenin tarihini değiştiren bir masaydı. Ve kırmızı kumaşın üstünde yatan o basit fikir, bir gün milyonların cebine ve dünyanın alışveriş alışkanlıklarına kazınacaktı. Hawkesbury and Moore'daki o zafer günü, Frank Woolworth için sadece bir başarı değil, bir uyanıştı. O an, küçük bir zaferin içinde kocaman bir çağrı gizliydi. Artık kendi yolunu çizmesi gerektiğini biliyordu. Başkasının yanında çalışmak, başkasının fikirlerine hizmet etmek artık mümkün değildi. O masada parlayan nikel paralar içinde sönmeyen bir ateş yakmıştı. Elinde ne varsa topladı. Biriktirdiği her kuruşu ve eski patronundan aldığı küçük bir krediyi bir araya getirdi. Toplamda $300 civarı. Bu para hayal kurmak için ip inceliğinde bir sermayeydi ama onun için bir ömür demekti. Frank ilk dükkanını açmak için Utica, New York'u seçti. Tarih 22 Şubat 1879'du. Woolworth's Great Five Cent Store adını verdiği bu dükkan umutla dolu bir kalbin ürünüydü. Her şey 5 sentti. Kırtasiye, mutfak eşyası, süs eşyası. Ama bir fark vardı. Frank müşterilere malları kendilerinin seçmesine izin veriyordu. O dönemde eşyalar genellikle tezgah arkasında tutulur, müşteriye bir görevli uzatırdı. Frank bu geleneği yıktı. Başlangıçta her şey umut vericiydi. Utica halkı merakla dükkana doluştu. Satışlar hızlıydı. Frank'in içini taşan bir coşku kapladı. Yıllardır beklediği an buydu. Ama kısa sürdü. Dükkan kötü bir sokaktaydı. Kalabalık uzak kalıyordu. Üstelik yalnızca 5 sentlik mallar satmak müşterilerin geri dönmesini sağlamıyordu. İhtiyaçlar alınmış, merak tükenmişti. Stok daraldı, gelir düştü.
Birkaç hafta içinde dükkan sessizliğe gömüldü. Frank bütün birikimini kaybetti. İlk Woolworth mağazası birkaç ay içinde kapılarını kapattı. Bu başarısızlık genç bir adam için yıkıcı olabilirdi. Ama Frank'in karakteri çiftliğin taş toprağında yoğrulmuştu. Hayal kırıklığına teslim olmadı. Utica deneyimini bir yenilgi değil, bir ders olarak gördü. Hatalarını inceledi. Yanlış yer, yetersiz ürün çeşitliliği, dar fiyat aralığı. Hala inandığı bir fikir vardı. Sadece onu doğru yerde denemesi gerekiyordu. Kısa süreliğine ailesinin çiftliğine döndü. Yenilgiyle değil, yeniden güç toplamak için. Borçlarını kapatmak üzere kalan mallarını sattı. Sonra bir arkadaşı ona yeni bir fırsat önerdi. Lancaster, Pennsylvania. Burası hem sanayi hem tarımın iç içe geçtiği canlı bir şehirdi. Alman göçmen işçilerle doluydu. Paranın değerini bilen, hesaplı ama alışverişi seven bir topluluk. Ve o arkadaş Frank'in kaderini değiştirecek bir fikir daha sundu. Sadece 5 sentle sınırlı kalma. 10 sentlik bir hat ekle. Frank bu öneriyi derhal benimsedi. 7 Haziran 1879'da biraz daha büyük bir eli daha çüpi krediyle ve özenle seçilmiş mallarla yeni tabelayı astı. Woolworth's 5 ve 10 sent mağazası. Bu küçük değişiklik devrim niteliğindeydi. 10 sentlik ürünler daha kaliteli malların kapısını açtı. Küçük ev aletleri, oyuncaklar, zarif süs eşyaları. Kapılar açıldığında Lancaster halkı içeri akın etti. Artık sadece ihtiyaçlarını değil, küçük mutluluklarını da satın alabiliyorlardı. Bir anne kızına bir kurdele, bir baba kendine bir cep bıçağı, bir çocuk da birkaç kuruşla bir oyuncak alabiliyordu. Bu, herkes için alışveriş kavramının ilk kez ete kemiğe büründüğü andı. Frank'in yenilikleri, açık teşhir, sabit fiyat, merkezi kasa, mağazayı canlı, düzenli ve verimli hale getirdi. Satışlar patladı. Kârlar haftalar içinde ilk yatırımı aştı. Utica'daki hayal kırıklığı Lancaster'daki zaferle silindi. O gün yalnızca bir mağaza değil, bir çağ doğdu. 5 ve 10 sent dükkanı artık bir fikirdi. Ve bu fikir Amerika'nın tüketim kültürünü şekillendirecek bir devrimin başlangıcıydı. Frank Woolworth, sıradan insana sadece uygun fiyatlı mallar değil, alışverişin keyfini, kendi değerini hissetme onurunu da satmaya başlamıştı. Bugün bile Lancaster'daki o ikinci dükkan ayakta durur. Azmin, ikinci şansın ve bir kırmızı masa örtüsünden doğan imparatorluğun anıtı olarak. Lancaster'daki zafer, Frank Woolworth'un formülünün bir şans eseri olmadığını kanıtladı. Bu tekrarlanabilir bir modeldi. Bir perakende devrimi formülü. Fakat Frank biliyordu ki tek başına bir imparatorluk kurulmazdı. Kendisi kadar inatçı, çalışkan ve vizyoner ortaklara ihtiyacı vardı. Ve bu ortakları bulmak için uzağa bakmasına gerek yoktu. Ailesi oradaydı. İşe aldığı ilk kişi, küçük kardeşi Charles Sumner Woolworth oldu. Charles, ağabeyinin kusursuz tamamlayıcısıydı. Frank hayalciydi, vizyon sahibi. Bazen aceleci bir dahi. Charles ise dengeydi. Pratik, sakin, organize ve metotlu. Birlikte fikir ile uygulama arasındaki mükemmel dengeyi kurdular. 1880'de Frank, kardeşini Scranton, Pennsylvania'da bir mağaza açmakla görevlendirdi. Bu sadece kardeşine bir iyilik değil, aynı zamanda stratejik bir manevraydı. Çünkü Frank, o günlerde eşi benzeri görülmemiş bir sistem tasarlıyordu. Dost Rakipler Sendikası. Frank'in hedefi merkezi, hiyerarşik bir zincir kurmak değildi. Bunun yerine aile ve güven bağlarıyla birbirine bağlı bağımsız girişimcilerden oluşan bir ağ yarattı. Kuzeni Seymour H. Knox, eski meslektaşı Fred M. Kirby, diğer akrabalar ve güvenilir dostlar bu sisteme katıldı. Her biri kendi mağazasının sahibiydi. Kârını kendi kazanıyor ama Woolworth adını taşıyordu. Fakat hepsinin arkasında yatan asıl güç birleşik satın alma gücüydü. Dev miktarlarda mal tedarik ederek üreticilerle bireysel dükkan sahiplerinin asla ulaşamayacağı fiyatlar elde ediyorlardı. Bu Woolworth sisteminin gizli silahıydı. Bağımsızlıkla birleşmiş birlik. Her mağaza kendi başına rekabet ederken aynı zamanda kolektif kazançtan da faydalanıyordu. Bazen aynı kasabada en iyi köşeyi kapmak için yarışıyorlardı. Ama yine de bilgi ve tedarik zincirlerini paylaşıyorlardı. Frank tartışmasız liderdi. Sistemi kuran beyin, vizyonun merkezi.
Ama herkesi zenginleştiren bir düzen kurmuştu. 1880'lerin ortasına gelindiğinde Woolworth Sendikası Kuzeydoğu boyunca büyüyordu. Pennsylvania'da Reading, Harrisburg, Wilkes-Barre, ardından New Jersey, Delaware, Connecticut ve New York. 1889'a gelindiğinde sadece 10 yılda mağaza sayısı 21'e ulaşmıştı. Bu büyüme hızı sistemin gücünü kanıtlıyordu. Hedef kitleleri belliydi. Fabrika işçileri, madenciler, göçmen aileler, zengin mağazalar tarafından göz ardı edilen ama ülkenin gerçek omurgasını oluşturan insanlar. Woolworth mağazaları onların mağazalarıydı. Temiz, parlak, misafirperverdi. Yargılayıcı satıcılar yoktu. Yüksek fiyat etiketleri yoktu. Her şey anlaşılır. Herkes içindi. Frank yalnızca fiyatlandırma değil, lokasyon stratejisi konusunda da bir öncüydü. Her mağazayı şehrin en işlek köşelerine, Main Street üzerindeki en görünür parsellerine kuruyordu. Vitrin düzenine takıntılıydı. Uzun koridorlar, dikkat çeken renkler, kasanın yakınında şekerleme ve küçük oyuncaklar. Müşteri psikolojisini sezgisel olarak çözmüştü. Bugün veri analitiği dediğimiz şeyi o, kağıt defterlerle yapıyordu. Satışları tek tek izliyor, hangi ürünün sıcak satıcı olduğunu belirliyor, stoğu buna göre yeniliyordu. Sürekli öğrenen, sürekli uyarlanan bir sistem inşa ediyordu. Ayrıca Woolworth yolu dediği bir kurum kültürü yarattı. Genç, hırslı, genellikle kendi gibi mütevazı geçmişten gelen erkekleri işe alıyor, onlara disiplini, düzeni ve müşteri saygısını öğretiyordu. Bir stok çocuğu bir gün mağaza müdürü, hatta ortak olabiliyordu. Bu dönemin Amerika'sı için neredeyse devrimci bir fırsattı. Frank sadece bir dükkan zinciri değil, bir ordu kuruyordu. Hepsi onun vizyonuyla eğitilmiş, dürüst, disiplinli tüccarlardan oluşan bir ordu. Çiftlikten çıkan o sessiz çocuk artık bir generaldi. Ve o generalin ordusu Amerikan perakendesini 5 ve 10 sentle fethediyordu. Woolworth Sendikası artık bir ticaret ağı olmaktan çıkmış, Amerika'nın perakende alışkanlıklarını yeniden şekillendiren devrimci bir kuvvete dönüşmüştü. Frank Woolworth ve dost rakipleri nikel ve 10 sentleri altın dağlarına çevirmeyi başarmışlardı. Ancak yüzyıl değişirken o büyümeyi mümkün kılan yapı kendi sınırlarına dayanmaya başladı. Ne kadar yakın dost, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, bağımsız girişimcilerden oluşan bu gevşek örgü birleşik bir imparatorluk değildi. Ve Frank Winfield Woolworth artık yalnızca bir tüccar değil, bir imparator olmak istiyordu. Sendika büyüdükçe yönetim karmaşıklaştı. Her mağaza kendi mini krallığına dönüşmüştü. Scranton'daki bir Woolworth mağazasıyla Buffalo'daki arasında farklar göze çarpıyordu. Temizlik, vitrin düzeni, hatta fiyat politikası bile değişebiliyordu. Frank için bu kabul edilemezdi. O, takıntılı bir detay adamıydı. Koridorların genişliğini, pirinç armatürlerin parlaklığını, şekerleme tezgahının hizasını bizzat denetlerdi. Markanın gücü tutarlılıktan gelmeliydi. Her müşteri hangi şehirde olursa olsun aynı temiz, düzenli ve güven veren deneyimi yaşamalıydı. Fakat mevcut sistem bu mükemmelliği garanti etmiyordu. Üstelik iş dünyası hızla değişiyordu. Rockefeller, Carnegie ve Morgan gibi devler birleşmenin ve konsolidasyonun ne kadar büyük bir güç yarattığını göstermişti. Perakendenin geleceği bağımsız girişimcilerde değil, tek çatı altında toplanmış dev şirketlerdeydi. Frank'in vizyonu netti. Tüm mağazaları tek bir kurumsal yapı altında birleştirmek. Ancak bu kolay bir iş değildi. Çünkü her ortak artık kendi zincirinin efendisiydi. Kardeşi Charles geniş bir bölgeyi yönetiyor, kuzeni Seymour Knox farklı alanlara yatırım yapıyor, Fred M. Kirby ise kendi mağazalarıyla büyük bir rakip haline gelmişti. Bunlar Frank'in asları değil, kendi krallıklarının krallarıydı. 1911 yılı boyunca süren görüşmeler, diplomasi ve finans ustalığının bir karışımıydı. New York'un ağır ahşap duvarlı toplantı odalarında uzun, dumanlı oturumlar yapıldı. Avukatlar, muhasebeciler ve bankacılar her ortağın zincirini değerlendiriyor, hisse oranlarını ve yönetim pozisyonlarını pazarlık ediyordu. Frank hem fikrin babası hem de en büyük işletmeci olarak doğal bir merkezdi. Ama herkesin çıkarını koruyacak bir denge kurulmalıydı. Aylar süren müzakerelerin sonunda 12 Ocak 1912 tarihinde tarih yazıldı. F. W. Woolworth Company resmen kuruldu. Bir gecede
596 mağazayı tek bir devasa yapıda toplayan bu birleşme, Amerikan perakendesinin en büyük dönüşümlerinden biri oldu. Frank Woolworth şirketin başkanı seçildi. Eski ortakları, başkan yardımcısı ve büyük hissedarlar olarak yönetimde kaldı. Yeni şirketin hisseleri halka arz edildiğinde Wall Street adeta coştu. Gazeteler, perakende kralı Wall Street'i fethetti manşetleri atıyordu. Bir zamanlar Watertown'da 5 centlik eşyalar satan o çiftlik çocuğu artık Amerika'nın en zengin adamlarından biriydi. Başkan olarak Frank'in yönetim tarzı büyük vizyonla mikroskobik denetimin benzersiz bir karışımıydı. Bir yandan uluslararası genişleme planları yapıyor, diğer yandan Peoria'daki bir mağazada tozlu bir raf görse bizzat ilgileniyordu. Ani mağaza ziyaretleriyle ünlüydü. Cam tezgahlardaki parmak izlerini kontrol eder, kasiyerlerin davranışlarını gözlemler, ürün dizilişlerini incelerdi. Yöneticiler onun ani çıkışlarından ödleri koparak beklerdi. Sıkça anlatılan bir hikaye, Frank'in bir mağazada tavan armatüründe yanık bir ampul fark etmesidir. Yalnızca değiştirin demedi. Merdiven getirtti, müdürün ampulü değiştirme süresini ölçtü ve ardından ona parlak ışığın müşteri psikolojisindeki önemini anlattı. Onun gözünde her detay doğrudan müşterinin deneyimine ve dolayısıyla kazanca etki ederdi. Frank Woolworth yeni imparatorluğunu bir demir yumrukla değil, bir büyüteçle yönetti. Ve o büyütecin altında 5 ve 10 sentle başlayan hayalin artık küresel bir markaya dönüştüğünü kendi gözleriyle izliyordu. Frank Woolworth'un hırsı artık Amerika sınırlarına sığmıyordu. 5 ve 10 sentlik imparatorluğu onun için bir son değil, yalnızca başlangıçtı. Kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerin cazibesinin sadece Amerikan işçi sınıfına değil, tüm insanlığa hitap ettiğine inanıyordu. Ona göre alışveriş, kültür ya da milliyet değil, insan doğası ile ilgiliydi. Yeni hedefi açıktı. Atlantik'in ötesi. Frank, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın sanayi merkezlerine keşif gezileri düzenlemeye başladı. Ama o bir turist değildi. Bir perakende antropoloğuydu. Londra, Paris ve Berlin'in kalabalık caddelerinde yürürken insan davranışlarını gözlemledi. Pazar tezgahlarındaki kaosu, soğuk ve mesafeli lüks mağazaların tek düzeliğini inceledi. Gördüğü şey koca bir fırsattı. Avrupa'da alışveriş hala sınıf temelleri üzerine kuruluydu. Bir dükesin ve bir fabrika işçisinin yan yana alışveriş yaptığı bir yer hayal bile edilemiyordu. Frank, Woolworth mağazasının tam da bu duvarları yıkabileceğini biliyordu. Onun mağazasında herkes eşitti. Fiyat etiketi herkes için aynıydı. İlk uluslararası denemesi güvenli bir adım olarak Kanada oldu. 1907'de açılan ilk Kanada Woolworth mağazası derhal başarıya ulaştı. Modelin kolayca taşınabilir olduğunu kanıtladı. Ama Frank'in gözü çok daha yüksekteydi. Gerçek sınav Britanya İmparatorluğu'ydu. 1910'da Birleşik Krallığa adım atma kararı aldığında çevresindekilerin çoğu bu fikri delilik olarak gördü. Danışmanları uyardı. İngiltere, Amerika değil. Burada sınıf farkı her şeyi belirler. Ucuz bir mağaza orta sınıfı ürkütür, işçi sınıfıysa kibirle bakar. Ama Frank tüm bu uyarıları kulak ardı etti. O, pazarlığın evrensel bir dil olduğuna inanıyordu. Yalnızca bir detay üzerinde uzun süre düşündü. İsim. 5 and 10 ifadesi Amerika'ya aitti. İngiliz halkı için eşdeğeri ne olacaktı? Uzun tartışmalardan sonra bir fikir doğdu. Nothing over sixpence. 6 peniden fazlası yok. Basit, dürüst, akılda kalıcı. Tıpkı orijinal formül gibi. İlk mağaza için seçilen şehir Liverpool oldu. Sanayi işçileriyle dolu canlı bir liman şehri. Church Street'teki merkezi noktada göz kamaştırıcı bir bina kiralandı. Frank bu mağazanın sıradan değil, gösteri olmasını istiyordu. Armatürler cilalı maun, aydınlatma parlak, vitrinler mükemmeldi. Ucuza satmanın kalitesiz görünmek zorunda olmadığını kanıtlayacaktı. Ve nihayet 5 Kasım 1910 sabahı kapılar açıldı. Sonra olanlar İngiliz perakende tarihine geçti. Kalabalık sokaklara taştı. İnsanlar içeri girmek için birbirini eziyordu. Dakikalar içinde raflar boşaldı. Ürünler kalabalığın baskısıyla tezgahlardan süpürülüyordu. Bazı müşteriler bayıldı. Personel çaresiz kaldı.
Frank 1 saat içinde kapıları kilitlemek zorunda kaldı. Liverpool polisi kalabalığı kontrol altına almak için çağrıldı. Gazeteler ertesi gün manşet attı. Amerikan mucizesi İngiltere'yi fethetti. Woolworth yalnızca bir mağaza açmamıştı. Bir kültürel devrim başlatmıştı. 6 penilik mağaza bir gecede İngiltere'nin sembolü haline geldi. Kısa sürede Londra, Manchester, Birmingham gibi şehirlerde yeni mağazalar açıldı. Her biri aynı coşkuyla karşılandı. Frank Woolworth'un vizyonu artık kanıtlanmıştı. Amerikan rüyası evrensel bir dile dönüşmüştü. Rodman, New York'taki o çiftlik çocuğu artık uluslararası ticaretin titanıydı ve dünyayı alışverişin demokratik gücüyle yeniden şekillendiriyordu. 1910'da Frank Woolworth artık yalnızca zengin bir adam değil, doğanın bir kuvvetiydi. Nikel ve 10 sentten doğan imparatorluğu hem kıtaları hem de okyanusları aşmıştı. Ancak Frank için görünmez bir mağazalar zinciri yeterli değildi. O, sonsuza dek kalacak bir sembol istiyordu. Kendi yükselişine tanıklık edecek bir anıt. Hayali, modern dünyanın kalbinde New York'ta göğe uzanacak bir yapıydı. Bir katedral. Ama bu, Tanrı'ya değil, yeni yüzyılın dinine. Ticarete adanmış bir katedral olacaktı. Onun inancı, çalışmak ve kazanmak üzerineydi. Ve bu bina, bu inancın taşlaşmış hali olacaktı. Frank, Avrupa seyahatlerinde gördüğü gotik katedrallerden büyülenmişti. Notre Dame, Köln Katedrali. Yüzyıllar boyunca ayakta kalmış o yapılar ona bir fikir verdi. Kendi katedralini inşa edecek ama bu kez tapınanlar işçiler, azizlerse tüccarlar olacaktı. Bu görkemli vizyonu gerçeğe dönüştürmek için mimar Cass Gilbert'le anlaştı. İkisi hemen aynı dili konuştu. Frank, gotik bir görkem istiyordu. Gilbert ise mühendisliğin en modern teknikleriyle bu hayali gerçekleştirecekti. 1910'da Manhattan'ın alt kısmındaki Broadway üzerinde dönemin en değerli arsalarından birinde inşaat başladı. New Yorklular 3 yıl boyunca binanın yükselişini nefeslerini tutarak izledi. Çelik iskelet her hafta biraz daha göğe uzanıyor, şehrin diğer tüm yapıları onun gölgesinde küçülüyordu. Dış cephesi parıldayan krem renkli mimari terrakotta ile kaplanmıştı. Taştan daha hafif ama aynı derecede görkemli bir malzeme. Gargoylarla, sivri kulelerle, uçan payandalarla süslü bu bina, masallardan fırlamış bir sarayı andırıyordu. Frank'in detay takıntısı efsane düzeyindeydi. Binanın lobisi mermer, mozaik ve vitrayın bir senfonisiydi. Avrupa'daki en büyük katedrallerle yarışır nitelikteydi. Üstelik o görkemin içinde mizah da vardı. Küçük gargoyle oymalarından biri Cass Gilbert'ı binanın minyatürünü taşırken gösterirken, bir diğeri Frank'i elinde bozuklukları sayarken betimliyordu. Ve o gerçekten de her şeyi kendi cebinden ödedi. 13,5 milyon dolarlık, bugünün 100 milyonlarına denk, maliyeti tamamen nakit finanse etti. Borçsuz, kredi almadan, yalnızca şirket kazancıyla ve kişisel servetiyle. Bu onun paraya ve borçtan uzak durmaya olan inancının nihai kanıtıydı. Bir bina değil, mali disiplinin taşa işlenmiş haliydi. 24 Nisan 1913 gecesi bina görkemli bir törenle açıldı. Başkan Woodrow Wilson Beyaz Saray'dan bir düğmeye bastı ve New York'ta yüzlerce mil ötede Woolworth binasının 80 bin ampulü aynı anda yandı. Gökyüzü bir anlığına gündüze döndü. Ticaret katedrali resmen doğmuştu. 792 fitlik bu kule tam 17 yıl boyunca dünyanın en yüksek binası olarak kaldı. Ama asıl anlamı bambaşkaydı. Bu bina Frank Woolworth'un hayatının özeti, azminin taşlaşmış ifadesiydi. Fakat aynı dönemde onun özel dünyasında çatlaklar derinleşiyordu. İmparatorluğu büyürken ailesiyle arasındaki bağlar çözülmeye başlamıştı. Dışarıda bir titan olan Frank, evinde sessiz bir yabancıydı. Eşi Jenny Creighton çocukluk aşkıydı. Onunla zor zamanları paylaşmış, ilk mağazaların kokusunu birlikte solumuştu. Fakat Frank'in dünyası büyüdükçe Jenny'nin dünyası daraldı. Gösterişli partiler, 35 odalı malikaneler, Long Island'daki Winfield Hall. Bunların hiçbiri Jenny için ev değildi. Yalnızca altın kafeslerdi. Sade bir hayat istiyordu. Ama kocası artık sade bir adam değildi. Frank'in kızları, Helena, Edna ve Jessie, babalarının gölgesinde büyüdüler. Onları seviyordu ama sevgisini parayla ölçüyordu. Hediyelerle, mücevherlerle, dünyanın dört bir yanından getirdiği lükslerle sevgisini göstermeye çalıştı.
Fakat en değerli şeyi zamanını asla veremedi. O kendi masasında bile yoktu. Kızlarından Edna, babasının servetini ve annesinin hassas ruhunu miras aldı. 1905'te finans dünyasının parlayan yıldızı Franklin Lowe Hutton ile evlendi. Yüzeyde kusursuz bir evlilikti. Woolworth'lerin parasıyla Hutton'ların gücünü birleştiren bir birlik. Toplum sayfalarının gözdesiydiler. Altın çift olarak anılıyorlardı. 1912'de kızları Barbara dünyaya geldi. İleride zavallı küçük zengin kız olarak anılacak trajik bir figür. Ama perde arkasında evlilik çürüyordu. Hutton sadakatsizdi. Edna ise kırılgan ve yalnız. Lüks partiler, gösterişli geziler, ışıltılı bir hayat. Ama hepsi büyük bir boşluğu gizliyordu. Woolworth adı artık yalnızca zenginliği değil, kederi de temsil etmeye başlamıştı. Frank'in yükselen ticaret katedrali kendi ailesinin üstüne düşen soğuk bir gölgeydi. Woolworth binası New York'un silüetinde bir zafer anıtı gibi yükseliyordu. Güç, başarı ve modernliğin simgesiydi. Ama o parıldayan cephenin ardında Woolworth ailesinin hayatında derin çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Tıpkı dev bir gökdelenin iç yapısında fark edilmeyen gerilimler gibi bu hanedan da yavaş yavaş kendi ağırlığı altında çatırdıyordu. Zenginlik başta bir armağan gibi görünür. Ama onunla birlikte gelen sonsuz dikkat, sosyal beklenti ve mükemmellik baskısı insanı sessizce adım adım tüketir. Woolworth ailesi için bu baskının merkezi bir zamanlar Amerika'nın altın çifti olarak anılan Edna Woolworth ve Franklin Lowe Hutton'du. Evlilikleri dönemin göz kamaştıran bir olayıydı. Perakendenin prensesi finansın prensiyle evlenmişti. Genç, güzel, ölçüsüz derecede zengin ve görünüşte kusursuzlardı. New York'un görkemli malikaneleri, Newport'un yaz konakları ve Palm Beach'in güneşli sahilleri arasında gidip gelir, partiler, yat turları ve balolarla dolu bir hayat yaşarlardı. Franklin Lowe Hutton kendi döneminin tipik yüksek uçan finansçısıydı. Büyüleyici, hırslı ve tehlikeli derecede özgüvenli. Etrafında dönen paraya, insanlara hükmetmeye alışkındı. Edna ise onun tam tersiydi. Sessiz, zarif, kırılgan bir ruh. Dışarıdan bakıldığında bir tablo kadar mükemmel görünen bu çift, kapalı kapılar ardında kırılmanın eşiğindeydi. Hutton, işte olduğu kadar hayatta da risk almayı seviyordu. Kadınlara ilgisi, çevresinde fısıldanan ama kimsenin açıkça konuşmadığı bir skandaldı. Sadakatsizliği, Woolworth adının saygın imajına sürülen sessiz bir lekeydi. Ve Edna, bu utancı içe atarak yaşıyordu. Toplumun gözünde Woolworth adı kusursuz olmalıydı. Ama onun evliliği her geçen gün biraz daha çöküyordu. 1912'de kızları Barbara doğduğunda Edna için bir umut ışığı yanmış gibiydi. Kızına olan sevgisi kocasından göremediği tüm şefkatin yerini aldı. Ama o minik varlık fırtınayı dindirmek yerine daha da derinleştirdi. Artık Edna yalnızca bir eş değil, geleceğin Woolworth Hutton varisini yetiştirmekle yükümlüydü. Bu sorumluluk zaten hassas ruhunu tamamen kuşattı. O yıllarda kadınların duygusal acıları sinirsel rahatsızlık diye geçiştirilirdi. Ama Edna'nın yaşadığı çok daha derin bir karanlıktı. Depresyon ve anksiyete yalnızlıkla birleşip onu içten kemiriyordu. Çaresizce sükûnet ararken doktorların kolayca yazdığı bir ilaca sarıldı. Veronal. O dönemin modasıydı. Uykusuzluğa, gerginliğe, her derde çare olduğu sanılıyordu. Ama aslında sessizce bağımlılık yaratan tehlikeli bir barbitürattı. Edna'nın hayatı artık bir denge oyunuydu. Gündüzleri gülümseyen bir sosyete hanımı, geceleri çöken bir ruh. Partiler daha görkemli hale geldikçe gülümsemeleri daha yapaylaştı. Her dans uçurumun kenarında atılan bir adımdı. Işıklar, müzik, kahkahalar. Ve o ihtişamın ortasında sessiz bir çığlık. Fırtına sonunda patlayacaktı. Ve sahnesi New York'un en lüks adreslerinden biri olacaktı. Plaza Hotel. O görkemli suite, yakında yalnızca ışıltının değil, bir hanedanın içten içe çürüyen kalbinin sessiz tanığı olacaktı. 1917 yılının Mayıs ayıydı. Amerika yeni bir çağa, büyük savaşın girdabına adım atmıştı. Ülke vatansever coşku ile endişe arasında gidip gelirken Edna Woolworth Hutton'ın savaşı çok daha yakındaydı. Kendi kalbinin içindeydi. O günlerde Edna, kocası Franklin Lowe Hutton ve 5 yaşındaki kızları Barbara ile New York'un gözbebeği Plaza Hotel'de kalıyordu.
Burası lüksün doruğuydu. Kristal avizeler, sessiz halılar, cilalı mermerler. Ama o zarif süitin içinde huzur yoktu. Karı koca arasındaki tartışmalar sıklaşmış, sözler bıçak gibi keskinleşmişti. Otel personeli bile odanın havasına sinmiş, o gerginliği hissediyordu. 2 Mayıs sabahı bu gerginliğin yerini ölümcül bir sessizlik aldı. Ve o sessizliği ilk bozan 5 yaşındaki Barbara oldu. Annesini aramaya gitmişti. Belki kahvaltıya çağırmak için, belki sadece sarılmak için. Ama o kapıyı açtığında çocukluk masumiyetiyle görememesi gereken bir sahneyle karşılaştı. Annesi hareketsizdi. O an Barbara Hutton'un bütün hayatına gölge düşürecek ilk kırılma anıydı. O masum sabah bir çocuğun dünyası paramparça oldu. Olayın ardından her şey hızla ve titizlikle düzenlendi. Aile doktoru çağrıldı, yetkililer bilgilendirildi ve kısa sürede uygun bir hikaye inşa edildi. Resmi açıklamaya göre Edna birkaç gündür çektiği şiddetli kulak enfeksiyonu nedeniyle Veronal adlı bir ilaç kullanıyordu. O sabah ağrısına dayanamayınca yanlışlıkla fazla doz almıştı. Kaza sonucu zehirlenme. Kusursuz, sade, trajik ve en önemlisi suçsuz bir anlatı. Ama New York sosyetesi fısıltılarla çalkalanmaya başladı. Bu kadar uygun bir hikaye fazla kusursuz görünüyordu. Edna'nın kırılgan ruh halini bilen dostları, evliliğindeki fırtınayı gören yakınları bunun basit bir kazadan ibaret olduğuna inanmakta zorlanıyordu. İntihar kelimesi fısıltılar arasında yankılandı. O dönemde bir aile için yalnızca bir utanç değil, bir damgaydı. Woolworth adı kusursuzluğun sembolüydü. Böylesine bir lekenin onunla anılması düşünülemezdi. Yıllar sonra bazı biyograflar bu kazanın aslında örtbas edilmiş bir intihar olabileceğini öne sürecekti. Ama kesin kanıt hiçbir zaman bulunmadı. Gerçek, plaza suite'inin kapalı kapılarıyla birlikte gömüldü. Edna Woolworth Hutton sadece 33 yaşında hayata veda etti. Arkasında ışıl ışıl bir dünya ama içi boş bir hayat bıraktı. O, zenginliğin içindeki en yoksul insandı. Servet ona huzur değil, yalnızlık getirmişti. Bir servetin ağırlığı altında ezilen, parıltının ardındaki sessiz bir kurbandı. Bu haber, babası Frank Winfield Woolworth'u yıktı. Küresel bir imparatorluğu yöneten adam kendi kızını koruyamamıştı. O, ona sevgiyle "pus" derdi. Şimdi en değerli varlığı soğuk bir otel odasında kaybetmişti. İçinde yanıp duran soru, ömrünün geri kalanında onu hiç bırakmadı. Yeterince orada mıydım? Fark edebilir miydim? Kendi hırsım, kendi uzaklığım bu trajediyi hazırladı mı? Ve böylece göğe uzanan Woolworth binası artık başka bir anlam kazandı. Bir zamanlar insan iradesinin simgesiyken artık bir babanın suçluluğunun ve pişmanlığının sessiz anıtı haline gelmişti. Yükseldikçe kendi içindeki boşluğu daha görünür kılıyordu. Ticaretin katedrali artık kederin mabedi olmuştu. Edna'nın ölümü Frank Winfield Woolworth'un hayatında onarılmaz bir kırılma yarattı. Bir zamanların enerjik, yenilikçi, bitmek bilmez vizyoneri artık gölgeler içinde yaşıyordu. Dünyanın en yüksek binasını inşa etmişti. Ama şimdi kendi içindeki yıkımı onaramıyordu. 1910'ların sonu hem Frank için hem dünya için bir dönüm noktasıydı. Büyük savaş Avrupa'yı kasıp kavuruyor, dünya düzenini alt üst ediyordu. Oysa Frank hala 19. yüzyılın çocuğuydu. İlerlemeye, ticaretin düzenine ve insan aklının sonsuz gücüne inanan bir adam. Ama savaş bu inancı yerle bir etmişti. Eskiden geleceğe umutla bakan gözleri artık yalnızca kaybettiklerine bakıyordu. Kendini yine işine verdi. Dükkanlarını, bilançoları, yeni şubeleri denetliyordu. Ama bu artık bir hırs değil, bir kaçıştı. Kızı Edna'nın yokluğundan, o bitmeyen suçluluktan kaçış. Onu görenler o tanıdık kıvılcımın söndüğünü söylüyordu. Gülümsemesi zorlama, enerjisi alışkanlık haline gelmişti. Dünyayı fethetmiş bir adam artık kendi kalbinde yenilmişti. 1919 baharında Long Island'daki görkemli malikanesi Winfield Hall'da ufak bir şikayetle başladı her şey. Bir diş ağrısı. Ama Frank dişçilerden korkardı. O dönemde diş tedavisi bugünkü kadar güvenli ya da ağrısız değildi. Çoğu insan gibi o da geçer diyerek beklemeyi seçti. Patent ilaçlar, ağrı kesiciler. Hiçbiri işe yaramadı. Küçük bir iltihap kısa sürede ölümcül bir enfeksiyona dönüştü. Apse.
Antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği bir çağda bu basit enfeksiyon ölüm hükmü demekti. Bakteriler kana karıştı. Septisemi, yani kan zehirlenmesi. Kaderin acı ironisiyle dünyayı çelik ve taşla şekillendiren adam şimdi mikroskobik düşmanların elindeydi. Durumu hızla kötüleşti. Ateş, baş ağrısı, halüsinasyonlar. Doktorlar malikaneye koştu ama yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Jenny, Helena ve Jesse, ailesinin geri kalan üyeleri, başucunda sessizce ağlarken bir imparatorun düşüşünü izliyorlardı. Frank Woolworth, kontrolün ve planlamanın vücut bulmuş haliydi. Ama bu kez hiçbir plan işe yaramadı. Korktuğu şey onu yok etti. 8 Nisan 1919'da 67. yaş gününden 5 gün önce 5 ve 10 centlik imparatorluğun kurucusu son nefesini verdi. Haber ülke çapında yankılandı. Gazeteler onu Amerikan rüyasının yaşayan örneği olarak andı. Rodman'ın mütevazı çiftliklerinden çıkıp ticaretin gökyüzüne uzanan katedralini inşa eden adam gitmişti. Tüm 181 Woolworth mağazasında bayraklar yarıya indirildi. Ama o ulusal yasın arkasında daha derin bir gerçek gizliydi. Bir çağ sona ermişti. Woolworth'un ölümü yalnızca bir adamın değil, bir dönemin, bir ruhun da kayboluşuydu. Artık imparatorluk onun ellerinde değil, varislerinin elindeydi. Ama ruhu olmadan. Vasiyeti okunduğunda. Rakamlar dudak uçuklatıyordu. Serveti bugünün parasıyla neredeyse 1 milyar dolar değerindeydi. Tümü nikel ve 10 centlerden birikmişti. Küçük paraların büyük mucizesi. Eşi Jenny devasa bir miras aldı. Kızları Helena McCann ve Jessie Donahue da paylarına düşeni aldı. Ama bu bölünme aynı zamanda bir dağılmanın da başlangıcıydı. Bir zamanlar tek bir vizyonun etrafında toplanan o dev servet artık farklı ellerde, farklı yönlere savruluyordu. Şirketin başına Frank'in küçük kardeşi Charles Sumner Woolworth geçti. Frank'in ilk ortağı, en güvenilir dostuydu. Akıllı, sakin ve sistemliydi. Ama vizyoner değildi. O, yeni topraklar keşfetmeye değil, mevcut olanı korumaya inanıyordu. Bu yüzden onun döneminde şirket istikrarlı ama donuk bir dev haline geldi. Karlıydı ama heyecansız. Yaratıcılığın yerini protokol, keşfin yerini prosedür aldı. Frank Woolworth'un ardından kalan şey yalnızca bir imparatorluk değil, aynı zamanda bir boşluktu. O boşluk sayılarla dolu defterlerde değil, bir ulusun hayal gücünde hissediliyordu. Çünkü o parayı değil, fikirleri büyütmüştü. Ve o fikir artık bir daha asla onun kadar parlak yanmayacaktı. Woolworth, ailesinin kederi Frank'in ölümünden sonra da dinmedi. 1924'te Lancaster'daki o ilk dükkandan 5. caddedeki görkemli malikaneye kadar uzanan o inanılmaz yolculuğun tanığı, sessiz matriark Jenny Woolworth, kalp hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü kurucu kuşağın son sayfasıydı. Ama ardında bıraktığı vasiyet ailenin geleceğini sonsuza dek değiştirecekti. Jenny, dev servetinin büyük bir kısmını, 26 milyon dolardan fazlasını, trajik kızı Edna'nın çocuğu Barbara Hutton'a vasiyet etti. Ve böylece henüz 12 yaşında olan küçük Barbara, dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. Oysa bu çocuk bir zamanlar annesinin cansız bedenini bulan aynı kızdı. Anne sevgisinden, baba ilgisinden yoksun, derin bir yalnızlığın içinde. Bir servetin ortasında sevgisizliğin çocuğu olarak büyüyordu. Toplam mirası 42 milyon dolardı. O yaşta kimsenin kavrayamayacağı ve hiçbir çocuğun taşıyamayacağı bir yük. Barbara, akrabalarının gözetiminde malikaneden malikaneye savrularak büyüdü. Etrafı lüksle çevriliydi ama sıcaklıkla değil. Her ihtiyacı karşılanıyor ama hiçbir duygusu anlaşılmıyordu. Çocukluğu ipek perdeler ardında ama soğuk bir sessizlik içinde geçti. Babası Franklin Hutton onu ara sıra görmeye gelirdi. Ama bir baba gibi değil, bir yatırımcı gibi. Kızını sevgiyle değil, eleştiriyle süzerdi. Gözleri bir kusur, bir eksiklik arardı. Ve küçük Barbara o bakışların altında yalnızca bir şeyi öğrenmişti. Her gülümsemenin bir bedeli vardır. O bir çocuk değil, bir mirastı. Yetişkinlerin elinde elden ele dolaşan, paha biçilemez ama istenmeyen bir eşya gibiydi. Bu yıllar onun ruhunda onarılmaz yaralar açtı.
Artık kimseye tam olarak güvenemiyordu. Birinin ilgisinin samimi mi yoksa servetine mi yöneldiğini bilemezdi. Bu güvensizlik bütün hayatını şekillendirecek ve onu kendisini sömürmek isteyenlerin ağına defalarca çekecekti. İçe kapanık, kırılgan ve sık sık hastalanan bir genç kıza dönüştü. Ama en derindeki hastalık yalnızlıktı. Zenginliğin içinde bir hayalet gibi büyüyordu. Kendi kimliğini değil, soyadını taşıyordu. Woolworth adının ağırlığı bir çocuğun omuzları için fazlaydı. 1930 yılı geldiğinde dünya büyük buhranla sarsılıyordu. Milyonlarca insan işsizdi. Açlık kuyrukları şehir sokaklarında uzanıyordu. Ama Hutton ailesi tam da bu karanlık dönemde Barbara'nın topluma takdimi için bir balo düzenlemeye karar verdi. Ritz-Carlton, otelde gerçekleştirilen bu debütant balosu dönemin en savurgan olaylarından biri olacaktı. Maliyeti $60.000'dı. Bugünün parasıyla 1 milyondan fazla. Salon, parlayan gümüş ağaçlarla büyülü bir ormana dönüştürülmüştü. 1500 konuk arasında Amerika'nın tüm zenginleri ve sosyete üyeleri vardı. Müzik, dönemin yıldızları Rudy Vallee ve Maurice Chevalier'den geliyordu. Ama o gece büyülü olmaktan çok acımasız bir sembole dönüştü. Ertesi sabah gazetelerde 2 fotoğraf yan yana çıktı. Birinde soğukta titreyen, çorba kuyruğunda bekleyen işsizler, diğerinde incilerle süslenmiş genç Barbara. Gümüş ormanın ortasında dans ederken. Partinin maliyeti binlerce aç insanı doyurabilirdi. O gece Barbara yalnızca tanıtıldı değil, damgalandı. Basın ona acımasız bir ünvan taktı. Zavallı, küçük zengin kız. Bu lakap hayatı boyunca peşini bırakmayacaktı. Kamuoyunun gözünde o artık bir insan değil, bir semboldü. Amerika'nın vicdanındaki çatlağın, her şeye sahip olup hiçbir şeye sahip olamamanın trajik yüzü. Barbara Hutton'ın hikayesi artık bir servetin değil, yalnızlığın masalıydı. Bir prensesin değil, bir mahkumun hikayesi. Yaldızlı kafesin içinde büyüyen küçük kız, dünyanın en zenginlerinden biri olarak anılacaktı. Ama kalbi, o plaza sabahında donup kalmış bir çocuk kalacaktı. Barbara Hutton'ın özel hayatı, skandalların, aşırılıkların ve kırık kalplerin sahnesine dönüşürken, dedesinin kurduğu imparatorluk altın çağını yaşıyordu. F. W. Woolworth Company, büyük amcası Charles Sumner Woolworth'un temkinli ama kararlı liderliği altında yalnızca başarılı bir işletme değil, Amerikan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. 1920. yıllar boyunca ülke ekonomik coşkunun zirvesindeyken Woolworth mağazaları her kasabanın kalbinde yükseliyordu. 1929'a gelindiğinde şirket Amerika, Kanada, Küba ve Büyük Britanya'da 2000'in üzerinde şubeye sahipti. Yıllık geliri çeyrek milyar doları aşıyor, 30 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Her şehrin ana caddesinde kırmızı ve altın renkli Woolworth tabelası bir sabit, bir güven işaretiydi. Dükkanlar yalnızca alışveriş yerleri değil, topluluk merkezleriydi. Ünlü öğle yemeği tezgahlarında herkesin karşılayabileceği fiyatlarla sıcak yemekler sunuluyor, çocuklar ilk harçlıklarını burada harcıyor, aileler tatil süslerini buradan alıyordu. Woolworth, Amerika'nın demokratik alışveriş sembolüydü. Herkesin eşit hissettiği birkaç yerden biri. Sonra 1929 çöküşü geldi. Borsalar çöktü, servetler yok oldu, şirketler battı. Ama Woolworth ayakta kaldı. Hatta ironik biçimde buhran yıllarında daha da büyüdü. 5 ve 10 sent konsepti yoksulluğun pençesindeki bir ulus için kurtarıcıydı. Lüks mağazaların kapıları kapanırken Woolworth'lerin vitrinleri dolup taşıyordu. Düşük fiyatlar milyonlarca Amerikalı için yaşamla bağ kurmanın yolu haline gelmişti. Basın onu krize dayanıklı mucize diye anıyordu. Ama bu dayanıklılık Woolworth adını bir paradoksun ortasına yerleştirdi. Ülke acı içindeyken o soyadına sahip bir kadın, Barbara Hutton, dünyanın en lüks partilerinde inciler içinde dans ediyordu. Şirket tutumluluğun sembolüydü. Varisi, savurganlığın vücut bulmuş hali. Halk gözünde Woolworth markası bir yandan umudu temsil ederken öte yandan acımasız bir ayrıcalığın simgesine dönüşmüştü. Artık 2 farklı Woolworth vardı. Ana caddedeki halkın mağazası ve toplum sayfalarındaki yalnız prenses.
Barbara, reşit olup servetinin kontrolünü eline aldığında paranın satın alamadığı tek şeyi aramaya başladı. Gerçek sevgiyi. Bu arayış onu 7 kez evlilik masasına oturttu. Ve neredeyse her seferinde kalbini ve servetini aynı anda kaybettirdi. 1933'te ilk evliliğini Gürcü soylu Prens Alexis Mdivani ile yaptı. Basın onlara evlenen Mdivaniler diyordu. Zengin mirasçılarla evlenip lüks içinde yaşayan bir soylular ailesi. Mdivani büyüleyici, zarif ve tam anlamıyla yırtıcıydı. Barbara bu karizmanın büyüsüne kapıldı. Ancak düğünden kısa süre sonra maske düştü. Aşkın yerini soğukluk, büyünün yerini şiddet aldı. 2 yıl bile sürmeyen evlilik, acı, manipülasyon ve pahalı bir boşanmayla sona erdi. Barbara, aşkın bedelini parayla ödemeye alışmaya başlamıştı. 1935'te bu kez bir Danimarkalı kont, Kurt Haugwitz Hardenberg Reventlow girdi hayatına. Bu ilişki hem en uzun hem de en yıkıcı evliliği olacaktı. Kont, kontrolcü, kıskanç ve duygusal olarak istismarcıydı. Barbara'yı sosyal çevresinden kopardı. Parasını yönetti, iradesini zayıflattı. Yine de bu evlilikten Barbara'nın hayatındaki tek gerçek sevgisi doğdu. Oğlu Lance 1936'da dünyaya geldi. Ne yazık ki sevgi bile kurtaramadı onları. Evlilik ağır psikolojik baskılarla yavaş yavaş çöktü. Velayet savaşları acımasızdı. Kont oğlunu da sahiplenmeye kalktı. 1930'ların sonunda Barbara yorgun ve umutsuz bir halde ABD vatandaşlığından vazgeçti. Hem vergilerden hem hukuki çıkmazlardan kaçmak için. 1938'de boşanma gerçekleşti. Geride bir oğul, bir kalp yarası ve sonsuz bir yalnızlık kaldı. 1942'de hayatı yeniden manşetlerdeydi. Bu kez bir Hollywood yıldızıyla Cary Grant. Dünya basını bu ilişkiyi Cash and Carry başlığıyla süsledi. Zengin mirasçı, yakışıklı aktörle evleniyordu. Ama perde arkasında bambaşka bir hikaye vardı. Grant, onun servetine değil, yaralı ruhuna ilgi duydu. Barbara'nın çevresindeki sahte dostlardan, asalaklardan uzak durmasını sağladı. Onu terapiye teşvik etti. Sakin bir hayat kurmaya çalıştı. Kısa bir süre için Barbara gerçekten mutluydu. Ama geçmişin gölgeleri onu bırakmadı. Güvensizlik, ilaçlar ve içki alışkanlığı Cary Grant gibi sabırlı bir adam için bile fazla geldi. Ona koşulsuz sevgi sunan tek adamı kendi korkularıyla uzaklaştırdı. 3 yıl sonra dostane bir şekilde ayrıldılar. Grant diğerlerinden farklıydı. Tek kuruş almadan gitti. Böylece Barbara ilk kez sevildiği ama tutamadığı bir aşkın ardından yeniden yalnız kaldı. Ve kocalar karuseli her seferinde biraz daha hızlı, biraz daha umutsuz dönmeye devam etti. Barbara Hutton'ın hayatı hala manşetlerdeydi. Lüks, aşırılık ve kalp kırıklıklarının bitmeyen bir gösterisi. Ancak onun ihtişamını finanse eden devasa imparatorluk çok daha sessiz, çok daha ölümcül bir krizin içine girmişti. The Woolworth Company, İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen yeni dünyanın ritmini kaçırıyordu. Savaşın külleri arasından doğan modern Amerika, artık Woolworth'lerin hükmettiği o eski dünyanın aynısı değildi. Şirketin yarım yüzyıldır üzerine kurulduğu temeller, yavaş ama durdurulamaz bir biçimde aşınmaya başlamıştı. Savaş sonrası dönemin ekonomik patlaması muazzam bir refah getirmişti. Ve bu refah iki devrimsel değişimi doğurdu. Banliyölerin yükselişi ve otomobil kültürünün doğuşu. Aileler, kalabalık şehir merkezlerinden çıkarak sessiz, geniş banliyölere taşınıyordu. Artık hayat şehir merkezindeki ana cadde etrafında dönmüyordu. Hayat otomobilin etrafında yeniden şekilleniyordu. Ama Woolworth'ler servetlerinin büyük kısmını hala şehir merkezlerindeki ana cadde mağazalarına yatırmıştı. Yeni alışveriş biçimini, arabayla gidilen banliyö mağazalarını ve alışveriş merkezlerini yavaş, hatta şüpheyle izlediler. Böylece zamanın yönü değişirken onlar hala geçmişin kaldırım taşlarına zincirlenmişti. 1950'lerle birlikte ilk banliyö alışveriş merkezleri doğdu. Bu yeni mekanlar ticari enerjiyi şehir merkezlerinden çekip aldı. Tüketici artık yürüyerek değil, otomobilinin bagajı kadar alışveriş yapıyordu. Woolworth mağazaları ise hala yaya trafiğine bel bağlamıştı. Modern dünyanın hızına ayak uyduramayan dev bir kaleydi.
Daha tehlikelisi Woolworth modelini öğrenip ondan daha iyi uygulayan rakiplerdi. Süpermarketler geniş ürün yelpazeleriyle Woolworth'ün temel kar alanlarına saldırdı. Şekerleme, kozmetik, temizlik malzemeleri, küçük ev eşyaları ve ufukta bambaşka bir tehdit belirdi. İndirim devleri. EJ, Corvette ile başlayan, ardından Kmart ve Walmart ile zirveye çıkan yeni perakendeciler, Woolworth'un formülünü alıp onu endüstriyel ölçekte yeniden tanımladı. Devasa depolar, düşük gider, yüksek hacim ve fiyatlarıyla tüketicinin gözünü kamaştıran agresif stratejiler. Bir zamanlar yeniliğin adı olan Woolworth artık eskinin sembolü haline geliyordu. Şirketi yıllarca yöneten Charles Sumner Woolworth, ihtiyatı bir erdem olarak görmüştü. Ancak yeni çağda bu tutum bir ölüm fermanına dönüşüyordu. Şirketin başındaki yöneticiler kariyerlerinin tamamını Woolworth sisteminin içinde geçirmiş, değişimden korkan adamlardı. Banliyö alışveriş merkezlerini geç fark ettiler ve kendi indirim mağazaları olan Woolco zincirine yatırım yaptıklarında çoktan geç kalmışlardı. Woolco büyük umutlarla başladı ama sonunda şirketin tarihindeki en maliyetli başarısızlıklardan biri oldu. 1950'lerin sonunda Woolworth hala karlıydı ama içten içe çürümeye başlamıştı. Pazar payı yavaş yavaş eriyor, marka imajı modernlikten nostaljiye kayıyordu. Bir zamanlar ilerlemenin sembolü olan Woolworth, şimdi babalarının gençliğini hatırlatan eski günlerin mağazası haline gelmişti. Uykuda olan dev, ayaklarının altındaki toprağın kaydığını fark etmiyordu. Dünya değişiyordu. Ve F. Webb Woolworth Company, bir çağın en büyük yenilikçisi olarak başladığı yolculuğun sonunda bir sonraki çağın dinozoru olma yolunda ilerliyordu. Savaş sonrası dünya artık bambaşka bir yerdi. Teknoloji hızla ilerliyor, toplum kökten değişiyordu. Woolworth mirası ise iki ayrı yönde, iki farklı trajediye bölünmüştü. Bir yanda görkemiyle yavaş yavaş sönen bir imparatorluk, diğer yanda ise bir zamanların zavallı, küçük zengin kızı Barbara Hutton'ın gözler önünde yaşadığı acı dolu bir çöküş. Barbara Hutton'ın son yılları gençliğinde kurulan aynı yıkıcı kalıpların bir devamıydı. Aşkı bulmak isterken yalnızlığı çoğaltıyor, parayı harcarken huzurdan biraz daha uzaklaşıyordu. Cary Grant'ten sonra başlayan kocalar karuseli daha pervasız, daha baş döndürücü hale geldi. Her yeni isim bir umut kıvılcımıydı. Ama her biri aynı hızla sönüyordu. İlk olarak Prens Igor Trubetskoy geldi. Yarış arabası tutkunu bir Litvanyalı soylu. Evlilik kısa sürdü. Tıpkı ardındaki hayaller gibi. 1953'te ise Barbara belki de hayatının en acı sayfasını açtı. Porfirio Rubirosa. Dominikli diplomat, kadın avcısı ve uluslararası playboy. Evlilik sadece 53 gün sürdü. Ama dünyaya Barbara'nın artık parayla değil, umutsuzlukla sevgi satın almaya çalıştığının bir göstergesiydi. Sonraki yıllarda iki kısa evlilik daha geldi. Alman tenis yıldızı Baron Gottfried von Kram ve son olarak Louisianalı Prens Pierre Raymond Doan-Win. Her biri aynı döngünün yankısıydı. Geçici bir ilgi, ardından sessiz bir boşluk. Barbara'nın bir zamanlar derya gibi görünen serveti şimdi hızla tükeniyordu. Avukatlar, danışmanlar, sahte dostlar servetini birer parça kemiriyordu. Ama onu asıl yıkacak trajedi henüz yaşanmamıştı. Gerçek sevgisini, tek bağını oğlu Lance Reventlow'da bulmuştu. Lance, yakışıklı, karizmatik, kendi yolunu çizen bir genç adamdı. Ünlü Scarab spor arabalarının yaratıcısı, uluslararası yarış dünyasında saygı duyulan bir isimdi. Barbara'nın karanlık dünyasındaki tek ışık. Ve o ışık 24 Temmuz 1972'de Aspen semalarında söndü. Lance'in pilotu olduğu küçük Cessna uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. O ve 3 yolcusu hayatını kaybetti. Sadece 36 yaşındaydı. Barbara için bu kaderin en acı darbesiydi. Bir anne için hiçbir servetin telafi edemeyeceği bir kayıp. Keder onu tüketti. Beverly Wilshire Oteli'ndeki penthouse'una kapandı. Yıllardır mücadele ettiği alkol, amfetamin ve barbiturat bağımlılıkları artık kontrol edilemez bir hal aldı. Bir zamanlar neredeyse 1 milyar dolar değerindeki serveti artık neredeyse tamamen gitmişti. Boşanmalar, savurganlık,
Kötü yatırımlar ve sömürü dev bir imparatorluğu toz haline getirmişti. 11 Mayıs 1979'da Barbara Hutton kalp krizinden öldü. 66 yaşındaydı ama yüzü ve bedeni sanki bir yüzyıl yaşamış gibiydi. Bir zamanlar milyonların konuştuğu o kadın ölümünde neredeyse unutulmuştu. Cenazesinde sadece birkaç kişi vardı. Tüm hayatı kalabalıklar içinde geçen zavallı küçük zengin kız. Nihayetinde derin ve mutlak bir yalnızlıkta hayata veda etti. Barbara Hutton'ın hikayesi kapanırken Woolworth İmparatorluğu da kendi trajedisinin son perdesine yaklaşıyordu. 1950'lerde başlayan düşüş, 1960'larda ve 70'lerde tam anlamıyla bir krize dönüştü. Bir zamanlar perakendenin tartışmasız kralı olan Woolworth, artık genç, çevik ve acımasız rakiplerin arasında bir devin son nefesiydi. Şirket, kaybettiği zamanı telafi etmeye çalıştı. Yeni markalar satın aldı, büyüme umuduyla çeşitlendi. 1963'te Kinney Shoe Corporation'ı bünyesine kattı. O dönem bu hamle sıradan bir genişleme olarak görülmüştü. Oysa ironik biçimde ileride Woolworth adını hayatta tutacak olan tek hatıraydı bu. Kmart ve Walmart gibi devlerle rekabet edebilmek için şirket kendi indirim zinciri Woolco'yu kurdu. 1962'de büyük umutlarla açılan Woolco mağazaları Woolworth'ün banliyö savaşlarındaki kurtuluş umuduydu. Ama kökleri geçmişe fazla bağlıydı. 5 ve 10 sent geleneğine gömülmüş eski bir dev modern perakendenin hızına ayak uyduramadı. Mağazalar kötü konumdaydı. Ürün çeşitleri karışıktı, fiyatlar rekabet edemiyordu. 20 yıl boyunca Woolco kan kaybetti ve sonunda 1983'te tüm ABD şubeleri kapatıldı. Artık kimse inkar edemiyordu. Woolworth mağazası bir anıdan ibaretti. 1980'lerin ve 90'ların boyunca kalan 5 ve 10 sent dükkanları gittikçe soluklaştı, rafları boşaldı. Bir zamanların kalabalık tezgahları şimdi sessizdi. Yorgun tabelalar geçmişin yankısını taşıyordu. Ama ironinin en keskin hali sona saklanmıştı. Şirketin çöküşünden geriye kalan tek canlı damar bir zamanlar sıradan bir ayakkabı mağazasıydı. Foot Locker. 1974'te Kinney markası altında doğmuştu. Koşu ayakkabısı modasıyla hızla büyüdü ve kısa sürede Woolworth'ün gölgesini geçti. Ve sonunda o gün geldi. 17 Temmuz 1997. Pep Woolworth Company, Amerika'daki son 400 mağazasını kapatacağını açıkladı. Bir çağ resmen sona erdi. Gazeteler hüzünle yazdı. Amerikan ana caddesi ışıklarını kaybetti. Kırmızı ve altın tabelalar indirildi. Tezgahlardaki son nikel paralar kasalara düştü. Frank Woolworth'un bir asır önce basit bir fikirle kurduğu perakende devrimi artık tarihin raflarında yerini aldı. Ve böylece Woolworth ailesinin mirası bir yanda yıkılan bir imparatorluk, diğer yanda yalnız bir kadın sessizce kapandı. Bir zamanlar dünyayı aydınlatan o parlak ışık şimdi yalnızca geçmişin yankısıydı. Çeşit dükkanlarının kapanışı Woolworth'un sonu değildi. Ama şüphesiz en acı verici dönüşüm anıydı. Bir zamanlar milyonların hayatında yer eden o mağazalar kapanırken şirketin kendisi sessizce yeniden doğuyordu. Adını, yüzünü ve geçmişini geride bırakarak. 1997'de yönetim kurulu radikal bir karar aldı. Yüzyılı aşkın süredir milyonların belleğine kazınmış FW Woolworth Company adı tarihe karışacaktı. Yerine soğuk, kurumsal bir ünvan geldi. Venator Group. Bu sadece bir isim değişikliği değildi. Bu bir çağla, bir kimlikle ve bir geçmişle tam bir kopuştu. Yeni strateji açıktı. Artık nostaljiye değil, kâra hizmet edeceklerdi. Kaybeden tüm iş kolları tasfiye edilecek, kaynaklar tek bir alanda yoğunlaştırılacaktı. Atletik giyim ve spor perakendesi. Venator diğer tüm zincirlerini birer birer sattı. Şirketin tüm enerjisi muazzam büyüme potansiyeli taşıyan Foot Locker ve kardeş markalarına Champ Sports ve Eastbay aktarıldı. Ve ardından 2001'de nihai dönüşüm gerçekleşti. Venator geçmişin son izini de sildi ve Foot Locker Inc. adını aldı. Artık Woolworth adı yoktu. Ama ironik bir biçimde kurumsal kimlik hala aynıydı. Hisse kodu FE ile 1912'de borsada listelenen FW Woolworth Company'nin doğrudan mirasçısıydı. Dünyanın her yerinde insanlar hala Foot Locker mağazalarında alışveriş yaparken çok azı farkında. Kasada ödedikleri her dolar bir zamanlar
her şey 5 ya da 10 sent yazan bir dükkanın yankısıdır. Bu Woolworth hikayesinin son ve belki de en zalim ironisidir. Frank Woolworth'un kurduğu kurumsal varlık hala yaşıyor. Ama hayatta kalmak için kurucusunun adını, hatta varoluş sebebini silmek zorunda kaldı. Kurtuluş'un tohumu 1963'teki Kinney Shoe Corporation satın alımıyla atılmıştı. O zamanlar umutsuz bir hamle gibi görünen karar, yıllar sonra imparatorluğun tek kurtuluş kapısı oldu. Yine de Woolworth adı dünyadan tamamen silinmedi. Almanya'da Woolworth GmbH hala canlı ve karlı bir perakende zinciri. Meksika'daki Woolworth Mexicana da hala popüler bir marka. Bu iki miras artık tamamen bağımsız olsa da bir fikrin, herkes için ulaşılabilir fiyat ilkesinin hala yaşayabileceğini kanıtlıyor. Kaybolan şey fikir değil, onu zamanın ruhuna uyduramayan Amerikan şirket kültürüydü. Sonuçta Woolworth hanedanı iki hayaletin hikayesi olarak kaldı. Birincisi, modern alışverişi icat eden ama değişime ayak uyduramayarak kendi mucizesinde boğulan devin hayaleti. Onun çöküşü, her imparatorluk için zamansız bir uyarıdır. Yenilik yap, yoksa yok ol. İkinci hayalet ise insanidir. Aile servetinin bir armağandan ziyade bir lanete dönüşmesinin hikayesi. Frank Woolworth'un ailesini güvence altına almak için yarattığı zenginlik, nesiller boyunca yalnızlığı, bağımlılığı ve sömürüyü besledi. Ve Barbara Hutton'ın kırık yaşamı, en yaldızlı kafeslerin bile hala kafes olduğunu, sevgiden yoksun bir kalbin parayla dolmayacağını kanıtladı. Bugün, New York'un gökyüzünü süsleyen Woolworth binası hala dimdik ayakta. Kurucusunun ailesinden ve imparatorluğundan daha uzun yaşadı. Bir zamanlar ticaretin katedrali olarak anılan bu yapı, şimdi sessiz bir anıt. Bir yükselişin görkemine, bir çöküşün hüznüne. Ve belki de en kalıcı ders şu: bir miras ne dolarla ne de gökdelenlerle ölçülür. Gerçek miras, ışıklar söndükten, kalabalıklar dağıldıktan sonra yankılanan sessiz hatırlatmalarda gizlidir.